Herkese merhaba, ben Ece Yılmaz. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yine bir seyahat videosu ile birlikteyim. Yine başka bir ülkeye geldim. Priştine'den otobüsle bugün Makedonya'ya geçiş yaptık. Ve şu an arkadan gelen müzik sesini duyuyorsunuzdur. Bugün ayın 26'sı, 26 Aralık'tayız. Yani tam yılbaşı öncesi olduğu için böyle kutlamalar, sesler, müzikler, konserler vesaire, ışıklar, her şey böyle çok coşkulu. Ana meydanda kalıyoruz aslında. Makedonya meydanının olduğu yerde bir otel tuttuk. Orada kalıyoruz, konaklıyoruz. Ama ne yazık ki şu an orada çok gürültü var ve çok böyle karışık yani. Gerçekten çok karışık bir ortam. Onun için şu an orada videoyu başlatmak istemedim. Biraz daha böyle Eskişehir kısmına doğru ilerledik. O tarafta açmak istedim. Birisinin blogunda şöyle bir şey okumuştum burayla alakalı. Makedonya'da %70 Makedonlar yaşıyor, %20 Arnavutlar ve %10 heykeller diye. Gerçekten o kadar fazla heykel var ki şehirde, size anlatamam. Adım başı bir heykelle karşılaşıyorsunuz ve hani ufak heykeller de değil, koca koca heykeller, yani devasa büyüklükte. Şu an bulunduğum noktada şurada görüyorum, burada görüyorum, burada görüyorum, arkamdaki binanın üstünde görüyorum. Bunlar burayı biraz daha turistik anlamda hani Avrupa'yı bir şekilde sokmak için aslında konulmuş diye bir bilgi sahibiyim. Onun dışında şehir gayet keyifli gözüküyor. Tam ortasından bir nehir akıyor ve şehir ikiye ayrılıyor aslında gördüğümüz kadarıyla şimdilik. Eskişehir'le birlikte gezmeye başlayacağız. Bu tarafta daha çok böyle camiler, hamamlar, işte Türk çarşısı falan filan öyle şeyler var. Neden Türk çarşısı var derseniz de burası çok fazla medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış zamanında ve Osmanlı da bir zamanlar burada bulunuyordu. Yani burada topraklar mevcuttu. Geçtiğimiz köprülerden bir tanesinin bir diğer adı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olarak diye de geçiyor. Asıl adı o olmasa bile burada bir ikinci adı daha var yani bilinen. Buraya nasıl geldik onu da anlatayım. Kosova'dan, Priştine'den otobüs bileti aldık. 2 saat falan sürdü. Pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Her zaman olduğu gibi yani duruyorsunuz. Damgayı basıyorlar ve geçiyorsunuz. Orada birazcık hafif zaman kaybetme durumunuz var kalabalığa göre. Ama eğer onu saymazsak yaklaşık 2 saatlik bir yol. 8,5 euro kişi başı geldik. Kosova'da vizesiz, Makedonya'da vizesiz. Onun için kolaylıkla iki yeri birleştirip seyahat edebilirsiniz. Az önce Eskişehir bölgesi demiştim. Çok özür diliyorum. Çarşı bölgesi aslında denebilir burası için. Eskişehir bölgesi değil, çarşı bölgesi. İlk girer girmez sağ tarafınızda burada Davutpaşa Hamamı yer alıyor. Zaten Osmanlı'nın izlerini görmek çok mümkün. Ama şu anda burası gördüğünüz üzere afiş de var. Sanat galerisi olarak kullanılmaktaymış. Kapısı da arka taraftan. Destan restoranı gördük, arkamızda kaldı. 9'da kapanıyormuş ama saat daha 5. Hava bu kadar karanlık olsa bile saat daha 5. Şu anda çarşının içerisinde yürüyoruz. Bu size bahsettiğim çarşı. Boylu boyunca takıcılar, hediye dükkanları, tabak, çanak, motifli kıyafetler, Makedon kıyafetleri. Böyle bir bölgedeyiz. Bayağı eski usul. Keyifli. Bakın görüyorsunuz kaça ayrılmış durumda yollar. Ne tarafı gezeceğimizi şaşırdım ben açıkçası. Oldukça Türk esintisinin olduğu Turkish baklava, künefe, lahmacun, pide. Burası zaten Türk çarşısı artık yani. Işıklar her tarafta. Evet, Muratpaşa Camii çarşının içinde. Videonun başında size Davutpaşa Camisi'ni göstermiştim ve demiştim ki burası sanat galerisi oldu. Şu an arkamda gördüğünüz yerde çifte hamam ve burası sanat galerisine dönüştürülmüş. İkisi de aynı şekilde kullanılıyor. Oldukça büyük kubbelerden de görebiliyorsunuz. Kocaman bir hamam var aslında arkamda. Eski bir hamam. Ama artık öyle kullanılmamakta. Az önce bir hanın yanından geçtim. Sulu Han diye geçiyor kendisi. Ama şu an kapalı. Hem galeri hem de müze olarak kullanılıyor. Yine 15. yüzyılda yapılmış. Burası öyle bir bölge ki gerçekten yollar sürekli böyle 4'e 5'e ayrılıyor devamlı suretle. Size az önce Destan diye bir köftecide yemek yiyeceğimizi söylemiştim. Bütün dolaşmamızın sonunda. Dolaşmamızın sonuna gelmedik ama bir altınlar bölgesi, altın böyle dükkanların olduğu bir alandan geçtik çarşının içerisinde. Her taraf böyle acayip parlak parlak altınlar. Tam oradan yürürken bir baktım önümüze Kozmoz diye bir köfteci çıktı. Bu internette hep okuyordum. Bu iki taraf birbiriyle böyle yarışıyorlar gibi düşünün. Ama okuduğuma göre Destan çok daha iyiymiş yani, öyle diyorlar. Çarşıda bir oraya bir buraya yürüyoruz. Devamlı karşımıza cami, han bir şey çıkıyor. Burası da Araç'ta camiymiş. Artık akşam olmaya başladığı için hava çünkü çok erken kararıyor. Yani saat 5 oldu mu hava kararıyor. Şu an 5:30 olmuş. Arkamda gördüğünüz bölge sadece duvar görebiliyorsunuz ama Kurşunlu Han. Aslında Osmanlı döneminde kullanılan bir kervansaray yani. Ama ben anlamadım. Hiçbir türlü içeri girmek gibi bir şey söz konusu değil hiçbirinde. Akşam olmasından kaynaklı da olabilir.
İnsan da yok sorabileceğim ama böyle bir durum. Evet, yine bir camiyle karşılaştık. Mustafa Paşa Camii. Girişi çok afilli. Yüksekte bayağı. Kapı kapalı. Kilise ve kale tarafına çıktık bir anda. Ama çekemedim çünkü çok akşam ve kaleden falan hiçbir şey gözükmeyecek diye gündüz gelelim dedik. O yüzden tekrardan çarşıya iniş sağlandı. Yemek yemeye gidiyoruz. Evet, Makedon salatası, onların fasulyesi, kuru fasulyesi, tuzlu bir kaymakları var burada çok yedikleri, tükettikleri. Böyle soğan ve biber getirdiler. Her zamanki gibi pide ekmek getirdiler ve de köfteleri. Böyle bir restoran. Tadım zamanı. Birebir İnegöl köftesine benziyor. İnegöl. Burada Balkanlardan yani soğanla yiyorlar ve kaymakla yiyorlar. Ama onların kaymak dediği şey tuzlu tereyağı. Türkler için tuzlu tereyağı yani bence. Makedonların peynirleri meşhur. Çok iyi peynirleri var. Çok farklı peynirleri var. Peynir müthiş. Zajedno društvo samo jedna mi dava mir od glavane i svegova. Çok teşekkürler arkadaşlar. Hadi bakalım tempo. Kırıldı kolum kanadım, olmadı tutunamadım. Kuzey Makedonya'nın neden Kuzey Makedonya olduğunu size bir anlatmak istiyorum öncelikle. Neden sadece Makedonya demiyorlar? Yaklaşık bir 10-15 senelik bir olay. Şöyle ki Yunanistan'da Makedonya adında bir yer olduğu için isim anlaşmazlığı yaşanıyor ve günümüzde buranın adı Kuzey Makedonya oluyor. Ve biz şu an başkentindeyiz dediğim gibi. Üsküp aslında bağımsızlığını kazanalı çok olmuyor. Yani nereden baksanız bir 25 yıl falan olmuş galiba. Bunun üstüne devlet şöyle bir yöntem geliştirmiş. Demiş ki bizim buraya turist çekmemiz lazım. Nasıl çekeceğiz turistleri? Biz bu şehrin her yerine heykel dikelim. Koca koca heykeller dikelim ve Kuzey Makedonya gerçekten heykeller şehri olarak bilinmeye başlamış. Dolayısıyla şehrin her yerinde heykel görüyoruz ama bunların hiçbirinin tarihle hiçbir alakası yok. Şu anda ben Makedonya meydanındayım. Tam yılbaşından 3-4 gün öncesindeyiz. Her yer ışıl ışıl sahne kurmuşlar. Akşam burası gerçekten yani inanılmazdı. Birçok kişi şarkı söyledi dün akşam. Farklı milletlerden. Sıcak şaraptır, tatlıdır, farklı şeylerin olduğu standlar kurulmuş durumda. Kalabalık, eğlenceli geçen bir ortam söz konusu. Şimdi ise biraz daha müzik başlamadı. Daha böyle boş vakitlerindeyiz. Hazır böyle bulmuşken de videoyu tam şu anda açmak istedim. Konaklama olarak ne yapabilirsiniz Üsküp'e geldiğinizde? Bence ilk defa geliyorsanız kesinlikle Makedonya meydanına çok yakın bir yerde tutmanızı tavsiye ederim şahsen. Çünkü bütün görmeniz gereken yani keyifli gezebileceğiniz yerler hepsi burada. Biz de tam olarak şu an Makedonya meydanındayım. Bakın şurada şöyle bir koca bir heykel bizi karşılıyor. Bu Büyük İskender heykeli. Her yere diktiklerini söylemiştim. Hiçbiri böyle çok eski heykeller değil. Aksine yeni heykeller. Gerçekten kafamı çeviriyorum heykel. Şu tarafa bakıyorum heykel. Oraya bakıyorum heykel. Her yer heykel. Tam meydanda bir otel tuttuk. Size de tavsiye ederim. Reklam vermek istemediğim için adını vermeyeceğim ama bu tarafta birçok otel, birçok apartman, Airbnb her şey var. Yani her fiyata var. Bulmak çok mümkün. Çok rahat bir şekilde konaklama işinizi halledebilirsiniz. Bunun haricinde şu an karşımda baktığımda bir kapı görüyorum. Makedonya takı. Koca bir kapıdan içeri giriyorsunuz. Onunla birlikte meydan sizi karşılıyor. Hemen çevirdiğimizde kafamızı karşıda Makedonya meydanı bizi karşılıyor burada. Bir de hemen araya girmek istiyorum. Eğer buraya geldiyseniz yarım gününüzü Matka Kanyonu'na ayırmanız gerektiğini söyleyebilirim. Kanyonun içerisinde de böyle yapay bir göl oluşmuş. Bunun detaylarını da çektiğim bir video oldu. Bugün biz yarım günümüzü oraya ayırdık. Siz de eğer merak ediyorsanız o videoya şuradan ulaşabilirsiniz. Çok keyifliydi. Aynı videoya dahil etmek istemedim dediğim gibi ama eğer Üsküp'te şöyle bir buçuk gününüz varsa yarım gününüzü kesin oraya ayırın derim. Şimdi Üsküp'ü gezmeye başlayabiliriz. Meydan hemen arkamda kaldı. Meydandan birazcık ilerleyince bizi burada Taş Köprü karşılıyor. Vardar Nehri üzerine konumlanmış bir köprü. Kendisi Osmanlı döneminde yapılmış. Bu yüzden de kimileri buna Fatih Sultan Mehmet Köprüsü diyor. Ya daha doğrusu Fatih Köprüsü diyor. Vardar Nehri Üsküp'ü ikiye ayırıyor aslında.
ve bu köprü oldukça eski ama buna ek olarak yanına bazı başka köprüler de yapılmış. Daha yeni dönemde yapılmış köprüler bunlar. Bunları da birazdan anlatacağım size. Yürüdüğünüzde gerçekten o tarihi havasını hissedebiliyorsunuz. Bu kadar doğal afeti, bu kadar üstünden zaman geçmesine, bu kadar fazla şeye rağmen hala yıkılmamış, ayakta olan bir köprü. Şehri biraz daha turist batağına dönüştürmek için her yere heykel yapılmış durumda. Ama işte bu onlardan biraz daha farklı. Bu gerçekten eski, bu gerçekten Üsküp. Arkamda Arkeoloji Müzesi var. Tam karşısında yine bir tane daha köprü var. Yapı gerçekten çok iyi duruyor. Ama ne yazık ki bu da çok eski bir yapı değil. Yani aslında Üsküp'ü Üsküp yapan kısım bu köprüden sonra varacağınız tarihi çarşısı. İşte tam o noktada şuraya geliyoruz. Üsküp aslında eskiden Osmanlı'ya ev sahipliği yapmış bir yer biliyorsunuz ki. Dolayısıyla orada çok fazla Türk var ve Türk çarşısı niteliğinde çok şaşırtıcı şeyler anlatacağım orayla ilgili. Yaklaşık 714 tane dükkan yan yana orada. Bütün çarşının içerisinde gerçekten hani kapalı çarşı havasında ama kapalı değil. Öyle bir nokta. Birazdan oraya ilerleyeceğiz ama öncesinde şu köprülerden bir yürüyelim. Arkada şurada kale var, görüyor musunuz? İşte o bölgenin altı Türk çarşısı aslında. O çarşı bölgesi dediğim kısım burası. Ve burası Arkeoloji Müzesi. Burada yine bir köprü var ve şu tarafta yine başka yapılar var. Ama aslında Üsküp'ün gezilecek yerleri diye baktığınızda göreceğiniz yer şu alan arkadaşlar. Sanat Köprüsü'nün üstüne geldim. Buradan karşıya geçiyorum. Burası aslında Üsküp'teki tanınmış sanatçıların anılması için yapılmış bir köprü diyebilirim. Onların heykelleri var. Beğendiğim heykel arkada Arkeoloji Müzesi. Ve köprüde gerçekten birçok heykel yer alıyor. Taş köprü gerçekten şahane gözüküyor. Arkeoloji, etnoloji ve tarih kısmı bulunan bir müze aslında bu yanından geçtiğimiz. Şimdi Taş Köprü'ye doğru ilerleyerek şehir bölgesine geçiyoruz. Ya daha doğrusu çarşı bölgesine doğru geçiyoruz. Daha böyle Osmanlı izlerinin taşındığı bir bölge denebilir. İçerisinde yaklaşık 700-750 tane dükkan bulunuyor. Restoran, kafe, çay, kahve, o tarz şeyler, hem takı, hem kıyafet, hem hediyelik eşya. Yani aslında aklınıza gelebilecek birçok dükkan yer alıyor. Karşımızda da aynı zamanda buranın kalesi var ama kale tarafında içerisinde görülecek böyle pek bir şey yokmuş araştırdığım kadarıyla. Sadece manzarası için çıkanlar varmış. Kaleye çıkmak için de çarşının içerisinden yukarıya doğru ilerlediğinizde varıyorsunuz zaten oraya. Bakın Taş Köprü bitti. Heykeller yine tekrardan bizi karşılıyor. Her yerde koca heykeller var. Şurada mesela Davutpaşa Camii var. Şu anda sanat galerisi olarak kullanılıyor orası. Ya zaten buradaki çoğu yer ya sanat galerisine dönüştürülmüş ya da gerçekten atıyorum cami ise cami olarak devam ediyor. Çarşı bölgesine şu an ilerliyoruz. Burası Davutpaşa Camii. Artık dediğim gibi cami olarak değil, sanat galerisi olarak kullanılıyor. Girişi de arka taraftan. Makedon geleneklerini ve Türk motiflerini görebileceğiniz bir pazar aslında. İçerisinde çok fazla dükkan olması da insanı alışverişe sürüklüyor. Balkanların en büyük pazarıymış burası aynı zamanda. Evet, çarşının içerisine ilerlediğimizde bir böyle aşağıya doğru giden, bir de böyle tepeye doğru tırmanan bir yol var. Şimdi biz biraz kaleye yaklaşmak adına bu taraftan ilerleyeceğiz. Yukarıya çıkan yolda hep böyle restoranlar ve kafeler var. Çarşıda 2 dakikalık bir yürüyüşün sonucunda aslında kale bölgesine geldik. Girişler de şu taraftan devam edince başlıyor. Ama dediğim gibi biz girmeyi düşünmüyoruz. Şimdi tekrardan çarşı bölgesine doğru içeriye devam edeceğiz. Burada bir kilise karşınıza çıkıyor. Holy Savior Kilisesi. İlginç şeyler söyleyeceğim çünkü gerçekten görüntü itibariyle çok böyle kilisevari bir yer durmuyor. Daha böyle basık, daha görmediğimiz tarzda bir kilise. 16. yüzyılın ortalarında yaptırılmış ve aslında buranın bu şekilde böyle cılız, böyle bir basık şekilde olmasının sebebi de o dönemde Müslümanların camilerden daha uzun bir kiliseye izin vermemiş olmasıymış. Yani çok garip bir durum bu. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bakın şu an ezan okunuyor. Her taraftan farklı ses geliyor ve çok fazla ses geliyor. Çünkü burada çok fazla cami var ve çok yakın birbirine. Ortodoks kilisesinden çıktık. Diğer taraf daha böyle modern ve çekici dursa da günümüz modernitesine baktığımızda burası aslında asıl Üsküp yani. Bakın bunlar Üsküp'ün meşhur terlikleri. Kendileri el üretimi yapıyorlar bunları. Ve oldukça sıcak tuttuğu söyleniyordu internette okuduğum şeylerde ama önleri falan açık olduğu için şimdi bir şey de diyemiyorum çok fazla.
Bakın çarşının böyle bir yüzü de var bu arada. Onu da göstereyim. En yukarı kısmı da bu şekilde. Kıyafetler, işte çantalar vesaire, bildiğiniz pazar tadında artık bu kısım. Çarşının 4 tane girişi varmış. Girişlerinden bir tanesi bu. Sürekli girmediğimiz bir sokağa giriyoruz ya. Çarşının ortasında bir Muratpaşa Camii yer alıyor. Aktif olarak cami olarak kullanılıyor. Old House diye bir restoran araştırmıştım. Oraya doğru ilerliyoruz. Yemek yiyeceğiz. Restoran burası. Şimdi giriyoruz içeri. Old City House'dayız. Burada birçok yerel lezzet de var. 5.30'da geldik. Rezervasyonumuz yoktu. Dediler ki tamam 2 saat içerisinde kalkacaksanız oturabilirsiniz. Çok büyük bir mekan aslında baktığınızda. Işıltılı ahşaptan bir bina. Bunu scanleyerek menüye ulaşabilirsiniz. Buranın meşhur salatasından söyledik. Ben bayılıyorum buna. Peynir söyledik ve de sarma söyledik. Buranın peynirleri çok meşhur olduğu için. Bunlar başlangıç olarak geldi. Sarmaların içinde eser miktarda kıyma değil et var. Hissiyat olarak, tat olarak biraz daha farklı geliyor. Yaprakları bir tık kalın. Çok büyük sarmalar yapıyorlar zaten. Biz parmak kadar yaparız. Onlarınki şöyle bir şey. Sarma yiyormuşsunuz gibi olmuyor. Hiç fasulye sevmem aslında. Ama tadına baktım. Gayet güzeldi tadı. Onun için sevmiyorsanız bile birisinden tadına bakabilirsiniz benim gibi. Söylediğim eti bitiremedim. Et ve tavuk karışık bir tabaktı. Aynı anda et ve tavuk yemek beni biraz zorladı açıkçası. Makedonların salatasına bayılıyorum. Ya üstüne ne peyniri koyuyorlarsa çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Ama dün yediğimiz daha ince kıyımdı. Trileçe konusuna gelmek gerekirse Kosova'da da yedik. Açıkçası ben Edirne'de yediğim trileçeyi unutamıyorum. Edirne'deki trileçe çok güzeldi arkadaşlar. Ya Balkanlar bu konuda çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi yazılıyor, söyleniyor falan ama kesinlikle Edirne'deki trileçe diyorum ben bunun cevabına. Edirne'ye gidin ve trileçe yiyin. Hava çok uzun zamandır böyle karanlık bu arada, farkındasınızdır siz de. Saat şu an 7.30. Ben anlamıyorum, çok erken hava kararıyor. Şu anda bir markete gidiyoruz. Marketten birkaç bir şey alacağız. Mesela peynir. Ben peynir götürmek çok istiyorum Türkiye'ye. Bunların bir sosları var. Onlar sos demiyorlar galiba. Kahvaltıda falan tüketiyorlarmış onlar. Yemekte falan da. Markete geldik. Evet, markette almak istediğimiz sos buydu. Közlenmiş patlıcan, biber, sarımsak vesaire böyle birkaç bir şeyin karışımı olan bir sos. Makedonlara özel bir sos ama tadı çok çok leziz. Acısı da var, acılısı da var. Biz öyle bir tanesinden alıyoruz işte. Shopska salatasındaki peynirden almak istiyordum. Sordum, bunu gösterdi kadın. Çok yardımcı oldu. Bir de keçi peyniri almak istedik. Onu da bundan aldık. Yine bunu gösterdi. Fiyatları anlamak için ikiye bölebilirsiniz. Peynirleri çok oldukça meşhur burada. Peynirlerimizi, bahsettiğimiz sosumuzu aldık. Şimdi odamıza geldik. Çok uzun bir gün oldu bizim için. Çünkü sabah kanyona gitmiştik. Sonra buraları gezdik falan filan derken sonra işte birkaç bir şey aldık. Biraz yorulduk, haşatımız çıktı. Şu an saat 9. Burası hakkında söylemek istediğim şey şu. Görsellerden baktığınızda Avrupa'yı durmasına rağmen aslında Makedonya biraz turist çekme amaçlı bir şeyleri yapmış. Belki yılbaşı olduğu içindir bilmiyorum ama çok kalabalıktı. Çok turist vardı yine. Ve aynı zamanda ülkedeki çoğu insan Türkçe biliyor yine aynı şekilde. Kosova'da daha çok biliyorlardı kesinlikle ama burada da yine biliyorlar. Özellikle o çarşı tarafında herkes neredeyse Türkçe konuşuyor. Bir de size göstermedim ama bir tane dükkana girdim. Oradan bir tane çanta aldım anneme. Güzel bir çanta, sırt çantası. Böyle çok güzel motifleri olan çantalar, işte cüzdanlar vesaire. Bu tarz şeyler de orada yer alıyor. Gelince bakmak isterseniz diye şimdiden söylemek istedim. Gösteremeyeceğim. Gerçekten çok yoruldum. Şimdi odadayız ama belki şu an odamız tam meydanda, merkezde olduğu için camdan şöyle baktığımda dışarıdaki ışıkları ve kalabalığı görebiliyorum. Yine bir dünkü gibi konser var. Işıl ışıl zaten ortam. Belki çok dinlenmiş olursak bir son kez çıkarız. Ama onun haricinde bizim gezimiz bu kadardı. Umarım size yardımcı olacak şeyler anlatmışımdır. Eğer sorularınız varsa lütfen yorumlarda belirtin. Makedonya'ya 3 gün ayıracaksanız atıyorum. Bir günü burada, yarım günü bu kanyonda, sonra diğer yarım günü yine belki buraya. 1,5 gün burası, yarım gün kanyon. Ve bir günü de Ohrid'e ayırabilirsiniz. Biz oraya gitmedik ama eğer daha fazla yer görmek isterseniz oraya gidebilirsiniz kesinlikle. Kendinize çok 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 iyi bakın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sorularınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Bay bay. Bakın oda manzaramız aynen böyle. Bir çam ağacı var. Meydan birazcık daha şu tarafta. Şöyle bakın, heykeli göstermiştim gündüz size. Müzik sesi geliyor. Bizim için burada keyifli oldu.